Şimdi o zındık çıkmış, Selefi, Vehhabi zındığı konuşuyor. Ne konuşuyor? Kendi sesine, kendisine. Şöyle bir zındıklık olabilir mi ya? Şu Selefi, Vehhabi inancının. Ya bu adamlar nasıl Müslüman ya? Hocamız dedikleri adam. Bana muhbir müfteri deyip de hocamız diye tuttukları adam. Ne diyor? Ne diyor? Siz nasıl peygambere inanmışsınız be? Diyor ki peygamberi aracı yapmakla Lat putunu aracı yapmak arasında fark yoktur. Keburat kelimeten tahrucu min effahi. Ağızlarından çıkan ne büyük söz. Gökler yere iner ya. Be zındık. Lat putu, Allah'tan başka tapılan put, pislik. Ritsün min ameli şeytan. Şeytan ameli pislik diyor Kur'an. Vel ensab. Ensab, nasab, dikili put. Diyor ki Resulullah'ı aracı yapmakla Lat putunu aracı yapmak arasında fark yoktur. Yuh! Aman ya Rabbi! Böyle bir şey insan, bir Müslüman, zerre kadar imanı olan peygambere nasıl diyebilir ya? Peygambere tapmakla puta tapmak arasında fark yoktur dese ben de imzamı koyarım. Çünkü Allah'tan gayrısına tapmak şirktir. Ama aracı yapmak diyor. Ya Resulullah aracı ben mi yaptım? Allah yaptı. Men yutu Resul fakat Allah. Resulüme itaat eden bana itaat etmiştir. Sade Kur'an'la ilgili olsaydı Resul'e itaatın manası kalmıyor ki. Zaten Kur'an'a tabi olun diye bütün ayetlerde var. Bir daha Resul'e itaat diye bir mefhum niye çıkarıyor Allah? Kul atıyullah atıyur Resul. Habibim Allah'a itaat edin. Resul'e de itaat edin. Allah'a itaattan sonra Kur'an'da Allah'ın vahyi, Resul'e itaat da müstakil bir konu değilse, ayrıca itaat gerekmiyorsa, o zaman Resulüme de itaat edin. Resulüme de, atıf harfiyle. Niye Resulüme de itaat edin desin yani? Allah neyimize yetmedi? Ama Resulüme de itaat edin. Çünkü benim aracım odur diyor. Ve mâ te'akumur Resul fehuzu. Resulüm ne verdiyse onu alın. Ve mâ nehakum anhu fentû. Onun yasak ettiğini bırakın, terk edin. Ve men tevellâ fe mâ arsenlâke aleyhim hafîzâ. Sana itaattan yüz çevirene seni bekçi göndermedik. Bırak cehenneme kadar yolu var buyuruyor. Hepsi ayet. Bütün Kur'an Allah'a itaat bir yerde tek zikredilmiyor. Hemen peşine Resul'e itaat. Onlarca ayet-i kerime var. Allah'a itaat neyse Resul'e itaat. Resul'ü aracı ben mi yaptım? Ya eyyühellezîne âmenüttekullah. Ey iman etmiş kullar. Al sana Maide suresi ayeti. Allah'tan sakının, haramlarından kaçının. Ve bitehû ileyl vesile. Sizi Allah'a ulaştıracak vesile arayın diyor. Aracı diyorsun değil mi? Zındık. Vesile kelimesi karşılığı ne? Vasıta. O da Arapça. Türkçesi aracı. Kim emretti şimdi bana Allah'a ulaştıracak vesile arayın? Vesilelerin en büyüğü Muhammed Mustafa değil midir sallallahu aleyhi ve sellem? Ondan büyük vesile mi olur? Ondan büyük aracı mı olur? Kur'an'ı o getirdi, sünneti o getirdi. Onu devreden çıkaran kafir olur. Aracı yapmak diyor. Yani onun yüzü hürmetine istemek. Ya Adem Aleyhisselam kafir mi oldu? Lat putuna mı taptı? Bukhari, Müslim ayarında onların şartlarına haiz olan müstedrekte ve daha birçok kaynakta sahih hadis-i şerif, hadis-ün sahihül isnad, ala şart-ı şeyheyn, Bukhari, Müslim'in şartlarını yerine toplamış, ihtiva etmiş, sahih hadistir diyor hakim. Koca muhaddis. Bu hadiste diyor Muhammed'in hakkı için, hatırı için beni affet diyor Adem Aleyhisselam ya. Sen nasıl peygamberlere puta tapıyor, şirk diyorsun Adem Aleyhisselam'a ya? Ondan sonra aracılık, şefaat, bu Resulullah'a verilmiş. Asâ en yebâseke rabbuke makâm mahmûdâ. Gece teheccüde devam et. Seni Rabbin makam Mahmud'a yükseltecek diyor. Gönderecek, çıkaracak. Makam Mahmud ne? Aracılık makamı. Bütün hadislerde söylüyor. Şefaat makamı. Kıyamet günü ilk şefaat makamını, aracılığı ben yapacağım diyor. Bütün peygamberler birbirine gidecek. İnsanlar Adem Aleyhisselam'a gidecek. O İbrahim Aleyhisselam'a yollayacak. O Nuh Aleyhisselam'a yollayacak. Adem Aleyhisselam Nuh Aleyhisselam'a, o İbrahim Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam. En sonunda bana gelecekler. Ene leha, ene leha. Şefaat bana aittir. Niye bana en önce gelmediniz diyeceğim diyor. Bukhari Müslim hadisi. Bukhari Müslim. Makamı Mahmud, şefaat makamı, aracılık. Şefaat ne demek? Aracılık. Ne konuşuyorsun ya? Bir de bir tutam sakalından utan diyorsun bana ya. Sen sakalından utan. Allah Resulüne aracılığını lat putuna eş tutuyorsun ya. Sana Müslüman diyen nasıl Müslüman olacak ya? Sana hoca diyen nasıl Müslüman olacak ya?
Resulullah'ın aracılığın sallallahu aleyhi ve sellem. Peki vesile. Yüzü hürmetine. Resulullah kendi istedi. Tirmizi hadisi. Sahih hadis. Kütüb-i Sitte. Osman İbni Huneyf geldi radıyallahu anh dedi. Gözüm ama ya Resulallah. Bana dedi bir dua öğretir misin? Benim gözlerim açılsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. Git iyi Tirmizat. Git abdest yerine. Bir abdest al. Ondan sonra şu duayı yap. Allahümme inni es'eluke ve teveccühü leke bi nebiyyi nebi rahmeti. Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Muhammed inni teveccehtu bike ila Rabbi fi haceti ya delik tukla. Allahümme feşeffi'u fiyye ve şeffi'ni fi nefsi. Sahabe-i kiram diyorlar ki geldi. Yanımızda gördük. Ondan sonra gitti abdest yerine ama gözü görmüyor hiç. O abdest almış, dua okumuş. Birazdan geldi, birazdan. Kaç gün sonra değil. Abdest aldı, oradan geldi. Gözleri cam gibi görüyor. Bütün sahabe anlatıyor bunu. Cam mescitte olmuş, özel bir olay değil. Bu duada ne öğretti? Ey Allah'ım ben senden istiyorum. Ama rahmet peygamberi Muhammed'in hatırı için onun yüzü hürmetine sana yöneliyorum. Ondan sonra da bana seslen diyor. Gel de yanıma seslen demiyor. Abdest yerinde. Ey Muhammed ben senin hatırınla Rabbime yöneldim. Bu ihtiyacımın giderilmesi için. Ey Allah'ım onun bana şefaatini kabul et. Benim de kendime yaptığım duamı kabul et. Kendi hakkımdaki şefaatimi de kabul et. Dediği anda gözü açılı geldi adam. Yok efendim diyorlar ki bu peygamber hayattaykenmiş. Ya bu gözünü açan adamın peygamber değil ki. Allah açıyor zaten. Bu dua devam ediyor. Sonra Osman İbni Neyf'in başına başka bir olay geliyor. Hazreti Osman zamanında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edeli 13-14 sene olmuş. Yine bu duayı okuyor. Hazreti Osman'la hemen işini görüyor. Ama yine Resulullah sesleniyor. Resulullah kabrinde. Bilal İbni Haris sahabeden meşhur. Meşhur Bilal Habeşi değil. Bilal İbni Haris. Geliyor kabrin başına. İsteskillâli ümmetike feyne meleku. Kuraklıktan ümmetin helak oldu. Ümmetin için Allah'tan yağmuru su istediyor. Uyanıkken kabre söylüyor. Hemen gece rüyasına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giriyor. Git Ömer halife o zaman. Ömer radıyallahu anh'a söyle ki niye yağmur duasından milleti çıkartmıyor? Ben Ömer'i uyanık bilirdim. Niye bu kadar gevşeklik yaptı? Hazreti Ömer şaşırıyor, kalıyor, hemen üzülüyor. Ağlıyor, sızlıyor. Hemen topluyor insanları yağmur dua. Bu çok meşhur bir hadis. Sahih hadis. Bilal İbni Haris gidiyor. Allah'tan su iste diye kabrine söylüyor. Şirk kafir mi oldu haşa? Osman İbni Neyf kafir mi oldu Resulullah'ın hatırı için? Ya Muhammed diye uzaktan seslen. Vefatından sonra seslen. Bütün sahabe geliyorlardı, nida ediyorlar. Sen ne konuşuyorsun ya? Neymiş cübbeli hiçbir delil söyleyemezmiş. Bu kadar ayet okuyorum sana. Ülâkellezîne yed'ûne yebtegûne ilâ rabbihimul vesîlete eyyûhum akrabû yercûne rahmetehu ve yekâfûne azâbe. İsra suresi. Melekler bile diyor bana kavuşmak için vesile ve aracı ararlar diyor. Melekler de mi gavur oldu sana göre? Ondan sonra en açık delili okuyorum şu anda. İzâ semi'tumul müezzin fekûlû misle mâ yekûl. Sümme sallu aleyhe ise devam ediyor. Sümme selullâhe liyel vesîlete. Ezan duası ya. Hepiniz biliyorsunuz. Allahümme Rabbi hazretine hafetine ve salatu kâmet seyyidina Muhammeden'in vesilete. Hepimiz gavur mu oluyoruz her dakika bunu okuyoruz? Ya Rabbi Efendimiz Muhammed'e vesile ver. Ne demek vesile? Aracılık. Zaten vermiş de sen bu duayı okuyunca şefaat kazanıyorsun yani. Zaten Allah verdiğini Kur'an'da söylüyor. Bak vesile, aracılık. Kendisi Resulullah diyor ki meselûliyel vesilete. Müezzini ezan okurken işittiğiniz zaman onun dediğini tekrar edin. Sonra bana salavat okuyun. Allahümme salli aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem. Sonra benim için vesile isteyin. Vesile sizi kurtarmam için dünya, ahiret, aracılık. Vesile vasıta, aracılık. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 5 vakit ezanda aracılık istememizi kendisi için dua etmemizi emrediyor. Bu hadis sahih Müslim. Göya Bukhari Müslim'e inanıyorlar bunlar. Müslim 5 vakit aracılık istetiyor. Sen de kalkıyorsun diyorsun ki ondan sonra efendim peygamberi aracı yapmakla lat putunu yapmak farkı yoktur diyor. Vay 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 vay. Anlayın Selefi Vehhabilerin ne zındıklık o üzere itikatlar oldu. Ben boşuna mı konuşuyorum bunlar için ya? Ben delilsiz konuşmam. Delilim yokmuş. Sabaha kadar delil sayarım. Senin anlayacak ilmin var mı? Onu söyle. Bütün kaynaklarını sayarım sana. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi Fatıma binti Esed annemizin Hazreti Ali Efendimizin annesi Ebu Talib'in eşi Efendimizin yengesi ona baktığı için çocukluğunda evinde hizmet ettiği için
Annemden sonra annemdir buyurdu. Kabrine girdi, Medine'de defnetti. Önce kendi yattı. Sonra çıkarttı üstündeki hırkayı. Ona kefen olarak bir kat daha sardı. Bereket olsun diye. Teberrük, bereketlenmek. Hırkayı şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hırkasını öpmek, ziyaretler bunlar. Hepsi sahih hadis. Hırkasını sardı. Ondan sonra ne dedi? Allahümme gfirli li Fatıma, işte Fatıma bint Esed, annemi affet. Bi hakkı nebiyyike vel enbiyai kabli. Senin peygamberin, Muhammed kendisi diyor, peygamberinin hakkı için benden önce geçen peygamberler, kendinden önce geçen peygamberler ölmemiş mi? Ölmüşler. Ölmüşün hatırı, hürmeti kalır mıymış? Kalmaz olur mu ya? Peygamberlik mi çekildi aldı? Benden önce geçen nebiler hakkı için. Hakkı ne demek? Hürmeti işte yüzü suyu dedikleri Türklerin bu. Hakkı, hatırı yani. Senin nezdindeki değeri, şerefi için. Bu ne olacak? İbn-i Mace hadisi. Yine İbn-i Mace hadisi. Bir insan evden çıkarken bu dua kursa diyor. Bir hakkı sâline ve bir hakkı memşâya azâlek. Ya Rabbi diyor, işte senden isteyenlerin, dua edenlerin hatırı için. Benim bu camiye attığım adımların hakkı için. Yani senin bile, Allah'a dua eden bütün müminlerin bile Allah katında bir hatırı hakkı var da senin camiye attığın adımların, amelinin bir hakkı hatırı var da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, alemlerin efendisi, peygamberlerin en faziletlisinin nasıl aracılığı hatırı yok ya? Allah diyor ki vesile arayın. Ben Allah'a bakarım, Kur'an'a bakarım, hadis-i şeriflere bakarım. Muhammed İbni Abdülvehhab zındığının, melununun yoluna uymam. On binlerce, yüz binlerce alimin, evliyanın kanına, ırzına, namusuna girmiş şerefsizin, kitapsızın yoluna uymam. Ben Muhammed İbni Abdillah İbni Abdülmuttalib sallallahu aleyhi ve sellem kainat nefesine tabi olurum. Ne konuşuyorsun? Onun için deliller ortadadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in fazileti ortadadır. Vesile makamı ortadadır. En büyük vasıta Allah'la aramızda odur. Aracımız odur. Şefaatçimiz odur. Önderimiz odur. Rehberimiz odur. Kaidimiz odur. Sancaktarımız odur. Mahşerde Allah'ımıza sancağı altta haşrolacağımız Nebi Zişanımız odur. Odur. Selefiler, Vehhabiler çatlasa da patlasa da biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Allah ile aramızda en büyük vesile, vasıta ve aracı olarak kabul ediyoruz. Çünkü Allah'ımız bize emretmiş. Habibine fettebi'uni yuhbibkumullah. Bana tabi olursanız Allah sizi sevecek. Ona uymayanı ben sevmiyorum Allah buyuruyor. Onu size aracı göndermişim buyuruyor. Onu makam Mahmud'a aracılık makamına yükselteceğim buyuruyor. Niye buyuruyor o zaman? Şefaat makamına yükselteceğini niye vaat ediyor o zaman? Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi aracı yapmayanların İslam'dan nasibi yoktur. Şirkten nasibi çoktur. Bize şirk ithamını yapanlar, peygamberi aradan çıkaranlar, aracılığı inkar edenler, risaleti inkar etmişlerdir. Allah onları da hayırla ıslah eylesin. Çıkmayan candan ümit kesilmez, hidayet eylesin. İstikamete irşad eylesin, hidayete irşad eylesin. Çoluk çocuklarını da, karıları var, çolukları var, çocukları var. Dünya üzerinde yüz binlerce, milyonlarca var. Türkiye'de de bayağı bir 10 binlerce var. Allah onların hepsini hidayet eyle ya Rabbi. Döndür ya Rabbi. Resulullah'ın aracılığını kabul ettir ya Rabbi. Şefaatini kabul ettir ya Rabbi. Onlara da iman nasip eyle, hidayet nasip eyle ya Rabbi. Biz bedduacı değiliz. Sen fazl-ı kereminle cümlemizi ehl-i sünnet itikadı üzere Habibin sallallahu aleyhi ve sellem hakkında nelere inanmamız, onun şanı, şerefi, fazileti hakkında neleri bilmemiz ve inanmamız gerekiyorsa o itikad ile mücehhez eyle, müzeyyen eyle ve vefatımıza kadar bu itikadle yaşayıp hüsnü istikametle, hüsnü akıbetle, hüsnü hatimeyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaatleriyle, iman selametiyle onun yanımıza gelerek imanımızı kurtarmamız için aracı olmasıyla ve kabirde de bu zat kimdir diye sorduklarında gösterdi. Hepsinin Bukhari hadisi ya. Bu benim Resulüm, Nebi Zişanım diyebilmeyi bizlere nasip ve müyesser eyle. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi aleyhi ve sahbihi ve selleme teslimen kethiren velhamdülillahi Rabbil alemin. Amin.